Merhaba, benim adım Amna. 29 yaşındayım, Bosnalıyım. Bosna'nın Visoko şehrinden geliyorum. Evliyim, bir tane oğlum var 2 yaşında. Mesleğim grafik tasarımcı. Sizin ülkenizi biraz tanıyabilir miyiz? Bosna nasıl bir yer? Bosna çok küçük bir ülke aslında ama çok da tatlı. Şehirlerin arasında çok mesafe yok. Ama ne kadar yakında olsa her şehrin bir farklı özelliği var. Benim mesela Visoko olduğum yerde et ile çok meşhur. Et çok üretiyorlar, kuru et ve deri çok üretiliyor. Yani her şehrin bir özelliği var diyebilirim. Türkçe ilk kez ne zaman duydunuz? Ben herhalde şarkılarda duydum. Tarkan ve Mustafa Sandal çok meşhurdu. Benim ailem de çok müzik seviyordu. O yüzden hep kaset getiriyorlardı. Yani o zaman benim çocukluğumda kaset vardı. Yani oradan herhalde ilk defa duydum. Sonrasında işte üniversite zamanında ben de Türk şarkılar dinlemeye başladım. Türk dizileri de izlemeye başladım. Tamamen yani Türkçe duyuyordum ve öyle eşime soruyordum bu ne demek. O şekilde yani öğrendim. Ben eşimle konuşurken öğrendim. Hiç kursa katılmadım. Sadece bizim üniversitede 1-2 tane ders vardı. Oradan yazmaya ve okumak öğrendim. Çok iyi geldi bana. Peki Türkçe'yi böyle ilk duyduğunda nasıl geliyordu sana? Ya Türkçe dili biraz böyle sevimli, şarkı gibi bana geliyor. Yani, o yüzden kolay öğrendim ben diyebilirim. Ama Türkçe çok zor. Ben hala öğreniyorum ve hala öğreneceğim ileride diye düşünüyorum. Çok fazla kelimeler var ve her gün yeni şeyler öğreniyorum. O şarkıları duyduğunda ne hissediyordun? Yani mutluluk hissediyorum. Bana şey geliyor sanki her şarkı sevgili için yani yazılmış gibi geliyor bana. Yani mutluyum. Türk şarkıları seviyorum. Dilimizle Boşnakça arasında ortak kelimeler var mı? Çok. Yani nereden başlasam bilmiyorum ama bazı kelimeler tamamen aynı Türkçe gibi söylüyoruz. Bazıları değiştiriyoruz. Mesela yastık, biz yastık diyoruz. Yorgan aynı şekilde yorgan diyoruz. Kapı, biz ev kapısına kapı demiyoruz ama bahçeye giriş kapı, biz kapıya diyoruz. Yani öyle bir azıcık değişiklikler var. Mesela bu biraz komik olabilir ama başınız sağ olsun, bizde basum sağ olsun. O herhalde biri yanlış duyduğunda öyle yazmış ve öyle kaldı. Ama bizde öyle Müslümanlar arasında diyoruz yani basum sağ olsun. Mesela bizde de buyurun yok, buyurum var ve aferin de yok, aferin. Yani öyle kaldı herhalde yazıldığı zaman. Mesela bizim de simit, biz gevrek diyoruz. İzmir'de herhalde gevrek diyorlar ona. Bizde gevrek kaldı. Öyle çok aslında kelimeler var. Evet, Osmanlı 400 seneden fazla oradaydı. O yüzden bizim dilimizde çok fazla Türk kelimeler aslında var. Ve Türk kültürü bizde de kaldı. Bizim geleneksel şarkılarımız var ve orada çok fazla Türk kelimeler kullanılıyor. Yani biz ona sevdalinka diyoruz. O sevdadan geliyormuş. Yani genelde o şarkılar sevdiği kişilere yazılıyordu veya tarihle ilgili bir konularla ilgili yazılıyordu. O yüzden çok fazla Türk kelimeler var bizim dilimizde. Peki seni en çok zorlayan kelime hangisi? Herhalde teşekkür ederim. İlk zamanlarda çok zorlanıyordum. O yüzden eşim bana sağ ol diyebilirsin dedi ve onu kullanıyordum. Yani her kelime ü ile olan çok zor geliyordu bana. Çünkü mesela hala böyle
Çok hızlı konuştuğum zaman yanlış söylüyorum. Ama herhalde her U ile olan kelime zor geliyordu bana. Çonku. Evet, çonku ve kutu. Yani kutu ve kutu arasında çok az fark var benim dediğim zaman. En sevdiğin kelime hangisi Türkçe'de? Hayat herhalde. Bilmiyorum, bana çok böyle kulağa güzel geliyormuş kelime hayat. Peki şimdi Türkiye'ye ve bizim ülkemizin insanlarına gelelim. Sen artık daha yakından tanıyorsun. Biz burada yabancılara soruyoruz ama onlar dışarıdan. Sen bir de Türk gelinisin. Evet. Peki Türklerde böyle farklı bulduğun ne var? Çok fazla adet var. Her şey için bir farklı bir adet var ve Türkiye'de her konudan farklı bir adetler var. Onu ilk başta zorladım yani öğrenmek ama istedim çünkü ayıp olmasın yani yanlış bir şey yapmayayım diye öğrenmek istedim. Ama zor geliyordu yani her şey için bir farklı adet. Peki en anlamsız bulduğun adet hangisiydi? Yani çeyiz yapmak benim için çok anlamsız yani önceden bir şey yapmak çok masraflı ve sonradan hiç kullanmıyorsun. Yani benim için çok anlamsız geldi. Bizim insanımızla diğer insanları ayıran şey ne sizce? Türk insanlar çok yani misafirperverliği çok önemli ve yabancılara göre çok iyi davranıyorlar diyebilirim. Yani ayıran şey kendi ülkeyi çok seviyorlar Türkler ve ben ona aslında kıskanıyorum çünkü bizde öyle bir duygumuz yok maalesef Bosna'da. Kendi vatanı ve milletine çok saygı duyuyorlar. Ben onu çok seviyorum yani Türklerde. Peki en çok neye gülüyorsun burada? Yani Türkler çok meraklı bir insanlar. Her şey soruyorlar. Yani böyle ben Türk'le evli olduğum için onu diyebilirim. Yani herkes böyle seni öğrenmek istiyor ve yani özel hayatına biraz karışıyor. Başına gelen komik bir şey var mı burada? Mesela ben burada herkes İngilizce konuşuyormuş gibi davranıyor ama aslında sadece belki anlıyorlar ama konuşamıyorlar diye bir şey var burada. Ben buraya ilk geldiğimde iş arıyordum ve dediler ki bana İngilizce konuşacağız. Çünkü benim Türkçe o zaman çok iyi değildi. Yani iyiydi ama böyle bazı kelimeleri bilmiyordum. Öyle ciddi konuşmaya yani hakim olamıyordum. Ve ben o iş görüşmesine gittim ve arkadaş da Türkçe konuşuyordu benimle. Ben de ona dedim yani hani İngilizce olacaktı. İşte öyle konuştuk telefonda. Yani işte ben anlıyorum sen konuşabilirsin ama yani çok komikti benim için. Yani nasıl bir şey diyebilirsin. Ve çoğu kişi de öyle yani ben anlıyorum ama konuşamıyorum. Bana da o çok komik geliyordu. Peki başına gelen güzel bir şey var mı Türkiye'de? Yani insanlar ben öyle kötü bir şey yaşamadım burada açıkçası söyleyeyim. Mesela komşular çok iyi. Yani burada komşuluk çok önemli ve aile çok önemli. O yüzden benim eşimin aile çok destek verdi bana. O benim için çok önemliydi çünkü alışma süresi zor yani. Yani ben ülkeyi değiştirdim. Kültürde farklı sonuçta. Yani ne kadar yakın olsak da yine de farklı. Benim burada da arkadaşlarım yoktu. O yüzden ben onu çok sevdim. Yani insanlar çok iyiydi benimle tanışmak istediler hemen. Ya her zaman yardım istesem, kimden istesem hemen yardım ediyorlar herhangi bir konuda. Yani o yüzden onu çok yani mutluyum diyebilirim yani şanslıyım diyebilirim o konuda. Yani mesela ne zaman metroya gitsem bebek arabasıyla her zaman herkes yardım ediyor bana ve ben buraya mesela seviyorum. Kadınlara karşı çok saygılılar. Onu çok yani seviyorum burada. Seni burada rahatsız eden bir şey var mı?
Rahatsız. Evet, Türkler çok bağırıyormuş. Yani her şeye böyle şikayet eder gibi oluyor bazen. Ama o da demek ki haksızlık sevmiyorlar. O da iyi bazen ama genelde böyle çok yüksek sesle konuşuyorlar. Ama bakıyorsun yani hiç kavga etmiyorlar, öyle konuşuyorlar. Burada karşılaştığın en garip sorular neler? Ya işte evlendiği zaman ne zaman çocuk olacak? Yani çok öyle özel sorular soruyorlar. Yani bilmiyorum. Peki ülkenle dair mesela sen Bosnalıyım deyince insanlar biliyor mu Bosna'yı? Yani kardeş olduğumuz herkes söylüyor. Bizim Bosna'da da öyle yani Türklerle kardeşiz. Böyle söylüyoruz. Yani biliyorlar Bosna'yı ama bazı insanlar da yani çok bilgi yok ama biliyorlar. Bosna dediğim zaman hemen seviniyorlar. Aa, Bosna kardeş. Türkiye denince aklınıza ne geliyor? İstanbul. İstanbul Boğazı, denizi, vapurlar, simit, güzel yemekler, baklava, çay. Ben çok yani biz Bosna'da çok kahve içiyoruz. Ama son zamanlarda bizde de çay meşhur oldu yani Türk çayı. Sizin ülkenizde Türkiye nasıl biliniyor? Genelde Müslüman ülke diye biliyor. Yani orada baklava yapılıyor. Burada mesela benim anneannem ve dedelerim geliyordu alışveriş yapmaya. Anneannem dedi ki orada iğneden trene kadar her şey var. Yani her şey bulabilirsin. Yani üretici ülke gibi biliyoruz. Peki son olarak Türkiye'ye bir şey demek ister misiniz? Kendiniz vatanınızı sevmeye devam edin. Çünkü ben ona çok kıskanıyorum. Gel hadi. Bize Bošnakça bir şeyler söyler misin? Hvala vam što ste me pozvali da budem na vašem YouTube kanalu. Ja se zovem Amna, imam 29 godina i dolazim iz Bosne i Hercegovine, iz grada Visokog. Udata sam i imam jednog sina od 2 godine. Po struci sam grafički dizajner.